666 ayatına ayrı hasletler, ayrı hassalar vermiş ve Kur'an'ında buyuruyor, kelamı ilahide, estaizu billah, ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'dan indirdiğimiz bütün ayetler, bütün sadir ve gönül dertlerine, vücut dertlerine. Muhterem müminler, Konya'mızda Saatçi Şeyh diye bir zat vardı. İçinizde ömrü müsait olanlar çok iyi bilirler. Saatçi Şeyh'in babası Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi. Bergama'da otururdu. Ve bizim talebeliğimizde ben Hacı İsa Efendi Hazretleri'nde ders okurken Hadimi, Müfessir Hadimi merhumun orada evleri vardı. Karşılaşırdık. Hatta içinizde bilenler var. Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri'nin yakası da şöyle biraz genişçeydi. Şöyle kaldırır, şu pamukçular, hallaçlar sokağından gider, çarşıya girmeden Kapı Camii'ne gelir, namaz kılar, tekrar eve dönerdi. Böyle acayip bir insan. Bergama'da bu zata hiç mübalağasız olanı söylüyorum muhterem Müslümanlar. Zincirle deliği getirirler. Hacı Halil İbrahim Efendi merhuma zincirle deliği getirirler. Efendim şu hastamızı bir lütfedin, okuyuverin derler. Tamam evladım, abdestimi alıp geliyorum der. Abdestini tazeler gelir. Önüne zincirle oturturlar. Hasta Halil İbrahim Efendi Hazretleri'nin önünden kalkarken elini öper. Elini yanaklarına sürer. Koca üstada dualar eder. Yanında annesi babası varsa onlara da özür diler. Size zahmet ettim diye evine akıllı olarak dönerdi. Böyle. Ne yaptı Hacı Ali İbrahim Efendi? Kur'an'dan ayetler okudu. Başka bir şey yok. Kur'an'dan ayetler okudu. Hocam Hacı Halil İbrahim Efendi'nin ağzından çıkınca bu ayetler her türlü hastalığa deva oluyor da biz okuyoruz olmuyor. Öyleyse sen de ağzını dilini düzelteceksin kuzum. Tamam mı? Amelini ve halini Allah'ın emirlerine tam uyduracaksın. İmanını ve inancını o seviyeye getireceksin. Okuduğun zaman aynen senin önünden de deliller akıllanıp kalkacaklar. Çünkü Cenab-ı Hak müminler için diyor, alimler için, hocalar için, hasta okuyanlar için demiyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Evet, bütün müminler eğer o yüksek hale, o ihlasa, o gönül temizliğine mazhar ve nail olurlarsa, muhterem Müslümanlar, yani latife olsun diye söylüyorum, yanlışa çekmeyin. Ben de bazen evde evlatlarım, çocuklarım, torunlarım rahatsızlanırlar. Baba diye getirirler veya dede diye getirirler. Şöyle bir başlarını okşar. Kur'an-ı Kerim'de 6 tane şifa ayeti var muhterem Müslümanlar. Hepsi şifadır da ayrıca 6 tane şifa ayeti var. Biri bu okuduğumuz ayet celle. İçerisinde şifa geçen 6 şifa ayeti var. Fatiha zaten hocalarınız devamlı söylüyor değil mi? Fatiha zaten sayısız isimleri var Suretül Fatiha'nın. Biri de Suretü Şifa'dır. Şifa suresi. Bir kimse Fatiha'yı okudum da ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor büyüklerden bir zat. Fatiha'yı okudum, ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor. Yani eğer ağız ve dil o hale gelmişse, büyüklerden bir zata kerametten söz açmışlar muhterem Müslümanlar. Şuradan bir toprak almış, efendim keramet nedir, nasıl olur filan demişler ya, şuradan toprak alıyor, bazı ayetleri okuyor, üflüyor, elinde toprak altın oluyor. Aman efendim, bu ayet hangi ayet? Kul huvallahu ahad okudum diyor. Misal. Kul huvallahu ahad. Allahu samed okudum diyor. Suretül İhlas'ı okudum diyor. Suretül İhlas'ı okuyor, adam hemen bir toprak alıyor, üflüyor, onu toprak duruyor. Efendim benimki olmuyor. Diyor sureyi size söyledim ama ağzımı dilimi de vermedim ki diyor. Muhterem Müslümanlar. Ya ağız o ağız olacak, dil o dil olacak. Ben size darılmayın bana benim bazı böyle hitaplarıma.
beyninizi çatlatacak şeyler söylerim ama zaman çok acayip. İnanmayıp da kötüleşen insanlar olabilir. Onun için söylemiyorum muhterem Müslümanlar. Yani Kur'an ayetlerinin manevi tesirinin hududu yok muhterem müminler. Ya. Gurur hastalığı şifası Kur'an. Kibir hastalığı şifası Kur'an. Küfür hastalığı şifası Kur'an. Şirk hastalığı şifası Kur'an. Hırs ve dünya muhabbeti hastalığı şifası Kur'an. Ve hakeza ve hakeza. Kur'an-ı Kerim bütün hastalıkların, manevi ve suri hastalıkların şifasıdır. Bu demek değildir ki doktora, ilaca ihtiyaç yok. Muhterem Müslümanlar, doktora da ihtiyaç var, ilaca da ihtiyaç var. Doktora o aklı fikri, o tahsildeki güç ve kuvveti veren Allahu Zülcelal'dir. Doktora da gideceksin, muayenede olacaksın, verdiği hapı yutacaksın, tavsiyelerini, perhizlerini tutacaksın ve bu suretle maddi bakımdan da tedavilere önem vereceksin. Fakat